Ama Çin bazı arka kapıları, bazı arka yolları tabii ki kullanıyor. Kullanacaktır da. Taşınmış olan santrifüjlerin, orada 400 adet santrifüjden bahsediliyor. Bunların İran'ın içerisinden ziyade belli bir oranının Rusya'ya, belli bir oranının Çin'e gönderilmiş olabilme ihtimalini çok yüksek buluyorum. Bunun içerisinde farklı yollar, farklı metodolojiler olabilir ve bu noktada Çin'i de bir kurtarıcı olarak görmüyorlar zaten. Çin'in belki fazla ihtiyatlı, belki kendisine biçtiğimiz veyahut gördüğümüz o ejderhanın projeksiyonundan daha küçük bir boyutta olması. Şöyle, biz bunu 3 ülkede Çin politikaları üzerinde nasıl tatbik edildiğini gördük. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam son İsrail-İran savaşında İran Çin tarafından yalnız mı bırakıldı? Yani bu sorunun cevabı kısmen evet. Çünkü Çin biraz daha beklemede kalıp savaşın seyrini ve gidişatını hesaplamaya çalışan bir taraftı. Biz aslında özellikle 2019'da İsrail-Çin ilişkilerinin belli oranda sekteye uğraması, Trump'ın ilk dönemi, Mark Pompeo'nun Tel Aviv'de İsrail hükümetini Çin'le kurmuş olduğu ilişkiler üzerinden tehdit eden açıklamalarından sonra Çinli firmaların, Çinli şirketlerin, yatırımların İsrail'de bıçak gibi kesilmiş olduğu 2020 sonrası bir döneme girdi. Ve bu dönem içerisinde Çin, Orta Doğu'daki politikalarını, halihazırda alternatif bir şekilde devam eden politikalarını belli bir kanada, belli bir tarafa kaydırmaya başladı. İran'la büyük bir ikili işbirliği ve ticaret anlaşması imzaladı. Bu 25 yıl sürecek olan çeşitli sahalarda, çeşitli alanlarda devam edecek işbirliği anlaşması açıkçası kamuoyu tarafından da Çin ve İran arasında kurulacak bir askeri ittifaka ve savunma birlikteliğine dair de yorumlanmıştı. Ki bunun da temellerinde aslında çok da afaki olmayan doneler de mevcut. Yani iki devlet birbiriyle olan çok tarihi ilişkileri söz konusu. Zaten ikili ticari ilişkileri çok yüksek seviyede devam ediyor. İki devlet Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde, bir savunma paktı içerisinde kendi küresel yönetişim algılarıyla paralel bir uluslararası ilişkiler politikası izliyor. Bu anlaşmada üstüne eklendiği zaman şu kafalarda canlandı. Evet, artık İran, Çin'le birlikte ciddi bir hem ekonomik partner, hem siyasi partner, hem de savunma ittifakı içerisinde. Tabii bu savaşta şunu gördük. Genel Çin uluslararası ilişkiler doktrinlerinin tekrar ettiği, söylemlerin tekrar ettiği, tarafların itidale davet edildiği, ama tabii savaşın ortalarında da şöyle bir gerçek var. İşte Çin kargo uçağının Avrupa'ya giderken İran'a, Tahran'a iniş yaptığına dair bilgiler almıştık. Biz bu bilgilerin içerisinde acaba Çin çok daha aktif bir şekilde savaşın içerisine dahil olur mu, Tahran'a yardımda bulunur mu diyerek bir soru kendimize yönelttiğimizde ilerleyen günlerdeki gelişmeler açıkçası sadece politik söylemlerle bu desteğin sınırlı kalmış olduğunu bizlere gösterdi. Nasıl ki İran-Suudi Arabistan meselesinde çok daha politik bir tavırla tarafları bir merkeze çekmeye çalışmışsa, Filistin-İsrail sorununda özellikle son dönemlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Güvenlik Konseyi'ndeki tavırları baki, Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki ya da BRICS artıdaki tavırları da baki olmak üzere daha çok söylemsel anlamda tarafları belli noktalara ikna etmeye çalışan Çin politikası, dış politikası, İran gibi kendisi için hayati bir kaynağa sahip olan, yani petrol kaynağına sahip olan, kendi ekonomisinin %10 petrol ihtiyacını tek başına yıllık olarak karşıladığı bir ülkedeki bu krize karşı yine geleneğini bozmayarak söylemsel anlamda itidale davet etme teşviklerini, bu da davetleri gördük. Tabii bu sorun derinleşseydi ne olurdu? Mesela Hürmüz kapansaydı ne olurdu hocam? Ya da petrokimya testleri vurulsaydı Çin'in aynı şekilde yine bir sessizliği ya da çok cılız açıklamalar yine devam eder miydi? Yoksa farklı bir şeye tevessül ederler miydi? Tabii Çin askeri olarak pek çok probleme, pek çok soruna müdahil olmaktan imtina ediyor. Yani buna kendi iç hinterlandı içerisindeki Tayvan meselesinde bile askeri anlamda böyle bir anda bir çözüm önerisi veyahut bir müdahale, daha doğru ifadeyle bulunmayan bir Çin'in İran meselesini askeri anlamda ne kadar destekleyip desteklemeyeceği meselesi de bence açık. Askeri anlamda bir müdahalede ve bu noktada İran safına gönderebileceği bir askeri birliğin olacağını ben zannetmiyorum. Ama Çin bazı arka kapıları, bazı arka yolları tabii ki kullanıyor. Kullanacaktır da. Şöyle söyleyeyim. Kuzey Kore diye bahsettiğimiz ülke bugün Çin politikalarından ve Çin devlet aklından çok da azade hareket eden bir ülke değil.
Yani bu kadar yokluk içerisinde, bu kadar fakirlik içerisinde yaşayan bir toplumun bir nükleer silaha sahip olması, bunu geliştiriyor olması, balistik hipersonik füze sistemlerine sahip olup bunu geliştiriyor olması elbette keskin bir şekilde Çin desteğiyle. Hocam peki İran'ın destek alıyor mu Çin'den? Bu İran, balistik füzeler konusunda tabii ki, özellikle. Tabii ki. Ben teknoloji transferinin yoğunlukta olduğunu ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin vurmuş olduğu en son santrallerde, en son saldırılardan sonra taşınmış olan santrifüjlerin, orada 400 adet santrifüjden bahsediliyor. Bunların İran'ın içerisinden ziyade belli bir oranının Rusya'ya, belli bir oranının Çin'e gönderilmiş olabilme ihtimalini çok yüksek buluyor bu noktalarda emanet olarak. Çünkü Çin İran'da yatırım yapmaya açıkçası daha yeni başladığını söylüyor. Yani tamam, bir 15 senelik çok hızlı bir ivmelenme söz konusu Kuşak ve Yol projesi üzerinden, ama bir Pakistan gibi senelerdir yatırım yapmaya çalıştığı, ikili ilişkilerinin çok da yüksek olduğu bir ülke değil. Bir Pakistan seviyesine gelmesi Çin ilişkilerinde İran'ın biraz zaman alacaktır. Şimdi Hindistan-Pakistan geriliminde gördük. Çin teknolojisiyle birlikte, Çin savunma teknolojisiyle birlikte bir üstün vuruş kabiliyetine konvansiyonel anlamda erişmiş olan bir Pakistan var. Fakat burada İran'da farklı parametreler söz konusu. Şimdi İran-İsrail gerginliği bir noktada, İran-Suudi Arabistan rekabeti bir noktada, İran-Türkiye zaman zaman işbirliği, zaman zaman gerginlikleri bir noktada. Çin bu kadar muğlak denklemler içerisinde aktif bir şekilde barınmayı, bulunmayı ve müdahil olmayı çok da tercih etmiyor. Daha net, daha iki taraflı, daha sade denklemlerin içerisinde müdahil olabildiklerini görüyoruz açıkçası, ama bu denklem içerisinde hala muhtemelen çekinceleri var. Hürmüz Boğazı kapansaydı bu Çin'i zorlar mıydı? Evet, zorlardı, ama yine aktif olarak kendisi, yani bir Pekin yönetiminin müdahalesinden bahsedemezdik. Az önce söylemiş olduğum gibi bir Kore desteğinden bahsedebilirdik ki savaşın sonlarına doğru Medvedev'in, Rusya'nın yapmış olduğu bir açıklaması söz konusu. İran'a hali hazırda işlenmiş ve tamamlanmış nükleer savaş başlığı göndermeye hazır ülkeler var dedi. Burada sadece kendisini kastetmedi. Burada dolan başlı yolları kastediyor ve şöyle de bir durum söz konusu. Eğer İran bu kadar zorlanmış olsa ve İran çok ciddi bir şekilde tarumar edilmiş olsa ve son noktada yapacağı son hamle beklenmiş olsa, dünya gerçekten bir bölgesel savaş, hatta küresel bir savaşa gidebilecek bir senaryoyla bu şekilde karşılaşabilirdi. Hocam bu Çin'in son bu sessiz kalması ya da çok aktif görünmemesi, BRICS ve Çin'in bu nüfuzu konusunda bir diğer ülkelerden, yani Çin'le stratejik ortaklık kurmuş ülkelerde bir endişeye yol açmış mıdır? Çin'den ne bekledikleriyle de alakalı. Şimdi BRICS çok daha multipolar dediğimiz çok kutuplu bir yapı. İçerisinde Hindistan da barındırıyor. Yani Hindistan ve Çin zaman zaman savaş, zaman zaman rekabet, zaman zaman toprak itilafları içerisinde bulunan bir konumdalar. Bir tarafta Brezilya'yı barındırıyor ki hükümet değişiklikleriyle birlikte biz Amerika Birleşik Devletleri'ne bir dönem daha bağımsızlıkçı bir pozisyona geçtiğini görüyoruz. Buradaki devletlerin oturmuş yapıları şunu talep ediyor. Çok sesli bir küresel sistem, çok sesli bir ekonomik yapı, tek bir tarafın kazandığı, Avrupa'nın veyahut Amerika Birleşik Devletleri'nin kazandığı ve domine ettiği bir sistem değil. Bunun içerisinde farklı yollar, farklı metodolojiler olabilir ve bu noktada Çin'i de bir kurtarıcı olarak görmüyorlar zaten. Bir hayal kırıklığına ben yol açtığını düşünmüyorum, ama Çin'in ikili ilişkilerini çok yüksek seviyede tuttuğu bazı ortakları var. Yani bu Avrupa içerisinde mesela Macaristan, neredeyse Pakistan kadar yüksek stratejik işbirliği ortağı olarak tanımlandı geçtiğimiz sene. Bu halihazırda Pakistan, bazı Afrika ülkeleri. Çin bu konularda bu ülkelerin yaşamış olduğu birinci sorunlarda müdahil olmaması halinde açıkçası büyük problemler yaşayacak. Yoksa bir soruna dahil olsun ya da olmasın. Bugün Çin'den ekonomik anlamda bağ kurmamanız mümkün değil. Yani İran meselesi içerisine çok daha aktif dahil edilmedi diye İran Çin'le araya mesafe koyamayacak bir durumda. Çünkü ülkenin imarı, ayağa kaldırılması, halihazırda zaten devam etmiş olan ambargoların belli bir şekilde ön alınması için tek bir kanalı var. Özellikle petrokimya ürünleriyle alakalı olarak, petrolle alakalı olarak. Bu kanal Çin'e satış. Yani bunu tıkamak İran yönetimi de, Tahran yönetimi de istemeyecektir. Bu sebepten dolayı Çin'in belki fazla ihtiyatlı, belki kendisine biçtiğimiz veyahut gördüğümüz o ejderhanın projeksiyonundan daha küçük bir boyutta olması,
ve uluslararası politikalara müdahil olamıyor oluşundan evet politik anlamda belki söylemsel anlamda biz analistler olarak, uluslararası ilişkilerciler olarak bir hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Ama devletler real politikalar gereği çok alanda Çin'e bağımlılar. Özellikle üretim alanında ciddi anlamda bağımlılar. Bu sebepten dolayı da kolay kolay sırt çeviremeyeceklerdir bu tutumuna rağmen. Bir de hocam bu İsrail dedi, işte biz mevcut rejimi değiştirmek istiyoruz İran'da dedi. Hani bir rejim değişmesinde Çin yeni rejimle devam eder miydi? Yoksa müdahil olup eski rejimi destekler miydi? Şöyle, biz bunu iki ülkede Çin politikaları üzerinde nasıl tatbik edildiğini gördük. Hatta 3 ülkede diyelim, örnek verelim yakın zamandan. Birincisi Libya, ikincisi Afganistan, üçüncüsü Suriye. Burada tabii Afganistan örneği daha nevi şahsına münhasır. Önceki yönetimle birlikte Amerikan dominasyonu içerisinde Çin'le olan ilişkileri çok kısıtlıydı ama bir ilişki sekansının mevcut olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yönetim değişmesine rağmen, çok bambaşka bir atmosfere bürünmesine rağmen üstelik de desteği arttırarak devam eden Çin ilişkileri vardı. Libya'da Kaddafi döneminde çok ciddi yatırımları vardı Çin'in. Özellikle Kaddafi'nin devrilmesinden sonra ise bu yatırımları telafi etme amaçlı. Tabii ki çevre ülkelerine daha çok yoğunluk vererek ama Libya'yı da eksiltmeyerek, aksatmayarak bu ekonomik ilişkileri sürdürmeye çalıştı. Suriye'de, şimdi Suriye'nin yeniden imarı ve kalkınması için Çinli firmaların belli başlı girişimleri olduğunu görüyoruz. Bu noktada ekonomik anlamdaki ilişkileri herhangi bir şekilde zarar görmeyecek şekilde devam ettirme eğilimde olduğunu biliyoruz Çin'in. Bu konuda çok pragmatistler. Ama Çin'in bağlı bulunduğu blok içerisinde, yani Rusya yakınlaşmasını kastediyorum. Tabii ki bir modomot, puzzle'ın iki parçasını bir araya getirmişçesine ortak bir politika izlediklerini söyleyemesem de en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin dengeleme açısından dünya küresel sisteminin yakın taraflarında bulunan iki devletten bahsediyorum. Rusya'nın buradaki göreceği zararı Çin göz ardı etmeyecektir. Çünkü İran kadar ekonomik ilişkisi, yani doğal kaynak alımı, enerji sevkiyatı aynı şekilde Rusya ve Rusya'nın etki alanlarında bulunduğu Orta Asya bölgelerinden de söz konusu Çin'in. Bu sebepten dolayı evet ekonomik ilişkileri belli noktalara devam ettirebilir ama bir rejim değişikliği söz konusu olursa, bir rejim değişikliği gündeme gelirse bunu Rusya'yı takip edecek bir şekilde en üst düzeyden kınayıp protesto edecektir. Politik anlamda da yer yer ben destekleyebileceğini düşünüyorum ama yine askeri anlamda şerh koyuyorum tabii ki. Hocam son soru olarak bu, şimdi Çin'i konuştuk, bir de Rusya da sessiz kaldı esasında, hani bir aktif bir şey yapmadı. Putin'in cılız bir açıklaması vardı. Şimdi şöyle, İsrail'in bu saldırgan politikası coğrafyadaki Çin'in Rusya'nın sessizliğiyle birleştiğinde Çin'i daha da cesaretlendirilecek mi sizce gelecek dönem için? Şimdi bence Rusya ile İran arasında iki eş devlet ilişkisinin ötesinde tabii ki buna katılmayabilirler. Fakat bir as-üst hiyerarşisinin özellikle Suriye meselesinde kurulmaya başladığını gördüm. Şimdi İran Rusya'ya karşı hayal kırıklığı yaşamışsa bu ilk hayal kırıklığı olmayacak. Çünkü Suriye hava sahasının İsrail tarafından Rusya kontrolüyle birlikte pek çok kez ihlal edildiğini, İran'a ait vekalet unsurlarının, ikisi de oluyor aslında, hem vesayet hem vekalet, Şam yönetimi için de kastedebiliriz, diğer unsurlar için de kastedebiliriz. Unsurlarının İsrail tarafından her ay defalarca kez bombalandığını gördük ve buna Rusya müsaade etti. Buna teşekkür olarak Netanyahu, Ukrayna meselesinde Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok kez baskısına rağmen, yani tırnak içerisinde söylüyorum, modern demokratik dünyanın temsilcisi olarak görmüş oldukları Ukrayna'ya İsrail'in silah yardımı yapması, malzeme yardımı yapması için teşvik etmelerine rağmen ve hatta Netanyahu'nun seçim kampanyasında, son seçimden önceki kampanyasında Amerika'daki Yahudi lobisinin daha çok desteğini almak için evet ben şimdi Ukrayna'ya yardım edeceğim diye bir kampanya oluşturmasına rağmen yardım etmediğini gördük. Yani Rusya ile zımmi bir ortaklık var bazı meselelerde İsrail arasında. Hakeza bu savaş içerisinde Putin'in yapmış olduğu açıklamada, ki haklı bir açıklama belli noktada, kendi vatandaşlarının, işte Slav kökenli İsrail vatandaşlarının daha doğrusu İsrail içerisindeki ağırlığından ve yerinden bahsetti. 2 milyon civarında bir popülasyondan bahsediyoruz. Rusça konuşan, Rus kökenli, Slav kökenli, Sovyetler Birliği kökenli İsrail vatandaşından bahsediyoruz. Ki Rusya'nın bölgedeki nüfus politikalarına, entegrasyon politikalarına, müdahil etme politikalarına baktığımız zaman Gürcistan'da, Kırım'da, Ukrayna'da bunun çok örneğini gördük. Kendi vatandaşı olarak tanımladığı, kendi aidiyeti olarak tanımladığı nüfus üzerinden bu bölgelerin politikalarına karışma hakkını kendinde bulan bir Kremlin yönetimimiz var.
Bu sebepten dolayı da İsrail'le olan doğrudan bağını kesmeyen, belli noktada perde arkasından işbirliği içerisinde olan Netanyahu'yla Putin'i görmekteyiz. Bu açık. Ama tabii İran'ın ekonomik sıkışmışlığı burada ana etmen. Yani Rusya üzerinden, Hazar üzerinden bir kaçış noktası var. Bir miktar Türkiye üzerinden bir kaçış noktası var. Çünkü yaptırımlar ve ambargolardan Türkiye, İran'la olan ilişkileri üzerinde belli noktada muaf. Bir noktada da Basra Körfezi üzerinden, Çin üzerinden kaçış noktaları var. Yani bu kaçış noktalarının kendilerine belli oranlarda tabiri caizse sırt dönmeleri vesaire konuları da İran'ın aslında şu an alternatif azlığından dolayı bir tepki yetersizliği veyahut tepki boyutunun küçük kaldığını görüyoruz. Yoksa bu meseleler iki devlet ilişkilerinde, yani İran-Rusya demeyelim, AB diyelim devletlerin ismine, çok tolere edilebilecek şeyler değil. Ama ne var ki İran'ın belli noktalarda direnme kapasitesi bu devletlerle olan ilişkilerin daha fazla bozulmaması için bu meseleleri göz ardı etmesine sebebiyet veriyor. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.